Evet arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün Karaköy'deyim. Karaköy'den böyle bir Galata'ya çıkacağım. Galata'dan tekrar Karaköy'e inmeyi planlıyorum. Bu arada mikrofonum bozuldu, o yüzden sesle alakalı sorun yaşayabilirim. Bugün normalde her gün yanından geçtiğimiz ama farkında olmadığımız birkaç yere gitmeyi planlıyorum. Bunlardan bir tanesi Yeraltı Camii. Arap Camii, oradan tünelden Galata'ya, Galata'dan yürüyerek de Kırım Kilisesi'ne, oradan da aşağı inip tekrar Karaköy sahile inmeyi planlıyorum. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Videomu sonuna kadar izleyip kanalıma destek olur ve videomu beğenirseniz sevinirim. Instagram'dan da şuradan gelecek olan Instagram adresinden de beni takip edebilir. Ayrıca önerilerinizi de yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çabuk yeni mikrofon alabilirim diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet, şimdi Yeraltı Camii'ndeyiz. Buranın enteresan bir hikayesi var aslında. Onu içeride videoları çekerken anlatmayı planlıyorum. Çünkü İstanbul'un fethinde bu boğaza çekilen halat var ya, bunun bir ayağı buradaymış. Buradan karşıya çekmişler. Onu da anlatırım artık, içeride bir gezelim bakalım. Yeraltı Camii aslında bir zamanlar Bizans dönemine ait bir hisar, yani savunma yapısıymış. Zaten içerisindeki o şeylerden de anlaşılıyor. Dar alanlardan, sütunlar halinde olmasından anlaşılıyor. Haliç'e girişteki zincirin bir ucu da burada bağlıymış. Zamanla Osmanlılar tarafından cephanelik, sarnıç gibi farklı amaçlarla kullanılmış. 1750'lerde Köse Bahir Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiş. Günümüzde de aktif olarak ibadete açık. İçinde sahabe Amr bin el-As ve bazı İslam büyüklerinin makam kabirleri bulunuyor. Bu nedenle Eyüp Sultan'dan sonra en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biri olarak kabul ediliyor. Yeraltı Camii'nin en ilginç özelliği ise isminden de anlaşılacağı gibi tamamen yerin altında olması. Kalın sütunlarla desteklenen bu eski yapıya gün ışığı sadece deniz cephesindeki pencerelerden ulaşıyor. Bir de gördüğünüz gibi yukarıdan gelen bir ışık söz konusu. Bu da değişik bir ambiyans kazandırmış. Eğer Karaköy yolunuz düşerse mutlaka bu sessiz ve mistik camiyi ziyaret edin. Tarihle iç içe, yerin altında bir ibadet deneyimi sizi bekliyor olacak. Bu kadar zamandır Karaköy'e gelip gidiyorum. Burayı ilk defa gördüm. Özellikle burası. Gerçekten şaşırdım, yani hiç böyle beklemiyordum. Ben yine daha önce neden buraya gelmemişim dediğim yerlerden bir tanesi. İçinde bu kadar kabir olduğunu da bilmiyordum. Önünden belki binlerce kere geçtim. Doğma büyüme İstanbullu olarak neden daha önce girip içine bakmamışım şu anda düşünüyorum. Yani keşke daha öncesinde görseymişim. Demek ki bu videolarla bunları görmek kısmetmiş. Benimle birlikte siz de belki de ilk defa Yeraltı Camii'nin içini görmüş oldunuz. Eğer yolunuz düşerse Karaköy'e muhakkak uğrayın diyorum. Vallahi açıkçası çok şaşırdım. Şöyle göstereyim. İçinde bu kadar türbenin olduğunu bilmiyordum. O kadar zamandır, yani doğma büyüme İstanbulluyum. Buradan kaç kere geçtiğimi hatırlamıyorum bile. Ve gelip de şu caminin içini gezmemişim. Büyük bir ayıp, kendimden utandım. Şu anda açıkçası gerçekten güzel, etkileyici bir cami. İçinde de bu kadar türbenin olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu da beni şaşırttı. Şimdi devam. Burası da Karaköy'de
çay içebileceğiniz en ucuz yerlerden bir tanesi ama aynı zamanda da böyle yeşillikler altında olduğu için de serin bir yer. Eskiden bu kadar balıkçı yoktu Karaköy'de. Bir balık dürüm muhabbetinden dolayı popüler oldu. Şimdi adım başı balıkçı. Fish wrap. Her yer fish wrap. Biz tabii fish wrap değil, Karaköy simitçisine gidiyoruz. Burası da benim beğendiğim en iyi çorbacılardan bir tanesi. Eğer Karaköy'e gelirseniz muhakkak burada çorba içmenizi tavsiye ediyorum. Ben kelle paçaya bayılıyorum burada. Her yer balık. Kaptan. Evet, şimdi bir simit, bir çay içelim. Daha doğrusu simitle çayımızı götürdükten sonra Arap Camii, oradan da bir Galata'ya çıkalım. Sonrasında Allah kerim artık, yapacak bir şey yok. Çayımı oradan mı? Şuraya oturayım da alayım çayımı. Deneye kırılıyor musun? Kolay gelsin. Yani erken saatte gelmeme rağmen yine çok kalabalıktı. Daha da erken gelmek gerekiyor olabilir. Simit yedik, çayımızı içtik. Bence burada yiyeceğiniz simit gerçekten bütün gününüzü idare ettirebilir, hem de diğer şeylere göre daha makul. Ben sade simit ve kaşarlı simit aldım. Bana yetti de arttı bile. Şimdi doğru Arap Camii'ne gidiyoruz. Burayı da merak ediyorum nasıl bir yer diye. Bir gün buraya da gelmeyi planlıyorum. Şimdi tünel burada. Arap Camii de bu tarafta. Yani tam Haliç'e doğru istikamette ilerleyeceğiz. Diğer taraf Karaköy. Bu tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Evet, Arap Camii'ne geldik. Gerçekten çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi ve fotoğraf olarak da bence acayip güzel fotoğraflar çekilebilecek bir yer. Galata sokaklarında saklı kalmış bu özel yapı bugün Arap Camii olarak biliniyor ama aslında hikayesi sandığınızdan biraz farklı. Burası 14. yüzyılda Galata'daki Cenevizler tarafından yapılmış bir Katolik kiliseydi. Dominiken tarikatı tarafından inşa edilen ve San Paolo ve San Domenico adıyla anılan bu yapı İstanbul'daki tek gotik mimariye sahip bir yapıymış. Sonradan camiye çevrilmiş. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra camiye çevriliyor. 1492'de İspanya'dan göç eden Endülüslü Müslümanlar buraya yerleşince zamanla halk arasında Arap Camii ismiyle anılmaya başlanıyor. Bugün hala ibadete açık. Evet, gerçekten müthiş. Bugün gördüğünüz gibi bugün de hala ibadete açık olan cami sade ama derin bir tarihi dokuya sahip. Peki burası Bizans'ın Müslümanlara verdiği cami mi?
Böyle bir yanılgı da var aslında. Hayır, bu yaygın ama yanlış bilinen bir bilgi. Evliya Çelebi gibi bazı tarihçiler bu yapının 8. yüzyılda İstanbul'u kuşatan Araplar tarafından yapıldığını söylese de bu iddia tarihsel olarak doğrulanamıyor. Hem Bizans hem Arap kaynaklarına göre o cami İstanbul'un sur içindeydi ve 1204'teki Latin istilasıyla yok oldu. Yani günümüze ulaşmadı. Yani Arap Camii Müslümanlara Bizans tarafından verilmiş ilk cami değil ama farklı inançların, mimarilerin ve kültürlerin bir araya geldiği çok özel bir sembol. Büyük ihtimalle önemli kişilerin gelip namaz kıldığı bir yer burası. Bu kısım daha doğrusu. Daha önce Selçuklu camilerinde aslında bu tarz bir yapıya rastlamıştım. Ege tarafında bir yerde Selçuklulardan kalma ilk camilerde kubbesiz olduğu için bu cami de kubbesiz. Ama gerçekten tavan ahşap işçiliğiyle süslenmiş ve çok da böyle değişik bir atmosferi var. Yani Arap Camii gibi, ismi Arap Camii ama sanki Selçuklu eseriymiş gibi geldi bana, bilmiyorum. Daha önce gördüğüm camilerden dolayı da olabilir. Ama etkileyici bir atmosferi var bence. Yani Karaköy'e gelirseniz muhakkak Arap Camii'ne bir uğrayın derim. Baksanıza, şu an üst kattayım. Yürür. Baksanıza. Eğer Galata sokaklarında yürürken geçmişte küçük bir temas kurmak isterseniz Arap Camii sessizce sizi bekliyor olacak ki minaresi de gerçekten çok değişik ve farklı bir yapı olduğunu gösteriyor. Girişte de Roma'dan kalma kalıntıları görmüştünüz zaten. Değişik, içinin ahşap olması farklı bir ambiyans veriyor, farklı bir atmosfer sizi karşılıyor. Gerçekten burayı da kesinlikle gelip görmelisiniz. Evet. Caminin kapısı da ayrı bir sanat eseri yani. Evet, şimdi doğru tünele gidelim, oradan Galata'ya çıkalım ama ben bu minareye çıkmak isterdim açıkçası. Keşke imkanım olsa da minareye çıksaydım. Kardeşim bu adam alüminyum kesiyor herhalde, değil mi? Böyle ara sokaklarda gezerken de değişik yerler keşfediyorsun. O da enteresan. Neymiş? Mahkeme lokantası. Şu an kapalı ama herhalde öğlen akşam üzerini bekliyorlar. Bu içerisi açıkmış, dışarısı kapalı. Yerlere geldim ama vallahi ben bile şaşırdım kendime yani. Burası neymiş? Eski postane. Tünelin arkasından çıktım ya. Evet, neyse, tüneli bulduk sonunda. Ha, gidiyor. Hadi be. Bu tünelde bana çocukluğumu hatırlatıyor. Birçok şeyi var. İlk defa geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Yani 6 yaşında falandım. Böyle uzay yolu gibi gelmişti bana. Çok enteresan bir hafızamda yeri var yani.
çıkıyoruz. Buradan oraya çıkacağız. Evet, tünelden de çıktık. Yani dediğim gibi çocukken benim için önemliydi çünkü çok böyle metro falan hani daha Türkiye'de yokken buradan da yaşım çıkacak ama babam beni ilk buraya getirdiğinde gerçekten değişik bir ortamdı yani tünel yerin altından gidiyorsun metro deneyimi yaşıyorsun yani bundan 40 sene önce daha ne olsun yani. Evet şimdi çıktık. İstiklal Caddesi'ne çok da gitmiyorum ben. Yani bu tarafa doğru. Şimdi buradan böyle bir Galata Kulesi'ne gidelim. Oradan da yavaş yavaş aşağıya doğru inelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Abi yukarı mı çıkar? Aslında Mevlevihane'ye de girmeyi düşünüyorum ama burası için ayrı bir zaman hazırlarım diye düşünüyorum. Ayrı bir vakitte gelmek lazım. Burası zaten müzikçilerin olduğu mekanlar. Ben bu caddede yürümeyi seviyorum. Şu Instagram'da Galata Kulesi manzaralı kafe var ya. Çok popüler, herkes orada video falan çekiyor. İşte burası. Bu bahsettiğim yerde burası. Hemen buradan terasa çıkıp Galata Kule manzaralı kahvenizi içiyorsunuz ama fiyatlar konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Gelip bakmanız lazım fiyatlara. Fiyatlar da burada. Kimse açıp bakmadığına göre en sevdiğim yerlerden bir tanesi de bu. Burada kahve içmeyi seviyorum. Gelip oturuyorsun ve yoldan geçen herkese bakıyorsun kim ne yapmış ne etmiş. Güzel bir mekan. Buraya gelince de hep kendimi sanki farklı bir yerde gibi hissediyorum. Sanki İstanbul'da değilsin de başka bir memleketteymişsin gibi. O da çok enteresan. Neden bilmiyorum. Belki de çok sık gelmediğimiz için. Ve tabii ki bakalım girebilecek miyiz? Galata Kulesi'ne geldik ama inşallah kalabalık değildir. Oo, kuyruk var ya. Burası bildiğiniz yer ya. Kuyruk. Kuyruk nereye kadar acaba? Bak, kuyruğa bak. Buradan böyle. Yani artık bir like atarsınız diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar sıra bekleyeceğim. Sırf sizin için. Akan bir musluk buldum. Akan bir çeşme daha doğrusu. Adam güzel bir slogan yakalamış. Life isn't perfect, but your outfit can be. Çok geldik. Silüetine damgasını vuran Galata Kulesi 14. yüzyılda Cenevizler tarafından savunma ve gözetleme amacıyla inşa edildi. O dönemde bölgeye hakim olan Cenevizler bu kuleyi İsa Kulesi olarak da adlandırmış.
Zamanla İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılar tarafından da farklı amaçlarla kullanılmış. Kimi zaman yangın gözetleme, kimi zaman da rasathane olarak. Galata Kulesi 67 metre yüksekliğiyle uzun yıllar boyunca İstanbul'un en yüksek yapılarından biri olarak kaldı. En tepeye çıktığınızda Haliç, Boğaz ve Tarihi Yarımada panoramasıyla karşılaşırsınız. Gerçekten nefes kesici bir manzara. Kesinlikle ve kesinlikle gelip görmelisiniz. Bence herkes en az bir kere gelip bu kuleye çıkması lazım. Yani şu manzarayı görmeniz lazım. Baksana şunun arka tarafı, diğer Marmara Denizi'ni görüyorsun buradan ya. Müthiş ya, süper. Vay vay vay. Yani burada otur bütün gün gemileri izle. O kadar keyifli. Bir kafe mafe yapsalarmış da bir kahve bir şey içseydik burada, aslında süper olurmuş. Efsaneye göre de Hazarfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda Galata Kulesi'nden kanat takıp Üsküdar'a kadar uçarak tarihe geçti. Bu olay kuleyi sadece tarihi değil aynı zamanda efsanevi bir kimlik de kazandırdı. Ve kuleden inerken ara katlarda bazı bölümler yapmışlar. Burada bunlardan bir tanesinde de Hazarfen Ahmet Çelebi'nin nasıl uçtuğunu gösteren bir animasyon hazırlamışlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hatta Haliç'e çekilen zincirin de bir parçası onun bir üst katında sergileniyor. Çocuklarınızla birlikte burayı da gezebilirsiniz. Çok da keyifli. Bugün kule hem müze hem de seyir terası olarak ziyaretçilere açık. Eğer İstanbul'un geçmişine kısa bir yolculuk yapmak ve şehri kuş bakışı izlemek isterseniz Galata Kulesi tam size göre, kesinlikle ve kesinlikle gelip görmelisiniz. Evet, burası da o meşhur ünlülerin oturduğu bina. Özel mülkiyet olduğu için tabii ki içine giremiyorsun ama gerçekten müthiş. Ben içine girmeyi isterdim. Biraz bununla falan istedim. Muhabbetini ettim. Bayağı muhabbet sohbet ettik sağ olsun kendileri. Her yer kedi. Kediler. Dün orada yoktu ha. Dün yoktu vallahi, bak dün yoktu. Dün yoktu, sabah da yoktu. Ben sabah geldim işte. Yerlerde cummalı olması mükemmel. Kırım Kilisesi 1858-1868 yılları arasında İngiltere'nin tanınmış mimarlarının, hatta Londra'daki Adalet Sarayı'nı da tasarlayan kişi tarafından yapılmış. Şehirdeki başka yapılarda da görebileceğimiz Malta taşı bu kilisenin inşasında kullanılmış. Gerçekten değişik bir görüntü vermiş. Bu kullanılan taşla da alakalı olsa gerek diye düşünüyorum. Peki kilisenin ismi neden Kırım Kilisesi olmuş? Çünkü bu kilise Sultan Abdülmecit'in İngilizlere bağışladığı arazi üzerine Kırım Savaşı anısına yapılmış. Bu nedenle de Kırım Anma Kilisesi olarak da biliniyormuş. 1970'lerde de cemaati ciddi bir şekilde azalan kilise sonunda kapanmış. Yıllar sonra Sri Lankalı sığınmacılar tarafından restore edilerek 91 yılında yeniden açılmış. Günümüzde de az sayıda Sri Lankalı Anglikan cemaatince kullanılmakta. Çokça ismini duydum, Instagram'da birçok yerde gördüm ve uzak diye düşünürken aslında Karaköy'e bile, hani Galata'dan yürüme mesafe 5 dakika yürüyorsunuz, kiliseden de aşağı indiğinizde direkt Galata'dasınız. Bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Yani yine daha önce keşke gelseydim dediğim yerlerden bir tanesi. Umarım siz de benimle birlikte keyif almışsınızdır. Yolunuz düşerse Galata'ya gelirseniz Galata Kulesi'ne çıktıktan sonra da
bu cadde üzerinden Kırım Kilisesi'ni bir görmenizi tavsiye ederim. Evet, uzun zamandır gelip görmek istediğim bir yeri daha beraber gezmiş olduk. İçini çok merak ediyordum. Geçen gün geldiğimde kapanmıştı. Gerçekten güzel yapmışlar. Burası Anglikan Kırım Kilisesi. Şahsına kendine has bir tarzı ve yapısı var. Bunu ilk kez Fatih filminde, dizisinde görmüştüm. Genelde eski dizilerde hep kullanıyorlar. Özellikle şu kısım. Ne oldu gözüne senin? Gözüne ne oldu? Ya şu kedilere böyle eziyet çektiriyorlar ya. Evet, buradan da yürüyerek, bunu daha önce bilmiyordum, hemen 5 dakika yürüme mesafesiyle Karaköy'e iniyorsun. Onu da geçen gün gördüm. Daha doğrusu buraya geldim, fark ettim. Ulan dedim, bu kadar zamandır yani burada yaşayıp da buraya gelmemek ve buranın uzakta bir yer olduğunu zannetmek gerçekten çok enteresan yani. Şu an bu videolar sayesinde aslında hep aynı şeyi söyleyeceğim galiba. Niye ben gelmedim daha önce, niye buraya gelmedim diye. Böyle hep beraber görmüş olacağız. Biraz yokuş problemi var. Bir de şöyle bir şey var. Ben sigarayı bıraktım ya. Anasını satayım. Herkes mi sigara içiyor? Yani her yerden duman geliyor ya. Her yerden duman. Buralar da güzel. Dükkanlar falan var. Hemen buradan aşağı doğru iniyorsun ve direkt Karaköy. Daha doğrusu Karaköy'ün ismini unuttum şimdi. Cami sokağına çıkıyorsun bak. Burada da güzel böyle dükkanlar var. Abiler var. Şurada da var bir yer. Galata Kulesi evet gerçekten çok güzel. Manzara o biçim ama üst katta yani bir böyle kafe tarzı bir şey yapsaydınız da biz de böyle soğuk bir şeyler içseydik manzaraya karşı. Bir de bu müzelerin hediyelik eşya kısımları acayip ve gereksiz bir pahalı yani. Bir tane Mac 500 liraya aldığın şey 1500 liraya satılmaması lazım. Yani tamam, yurt dışından gelenler euro ile falan geliyor ama onların memleketine göre de pahalı yani. Milleti kazıklamaya gerek yok. Evet, gezdik dolaştık. Bu sıcakta biraz serinlemenin vakti geldi. Hemen Karabatak'ın karşısındaki kafede bir Americano ara verelim. O kadar yer gezdik, dolaştık, terledim. Sabah simitler o kadar çok şey tuttu ki, tok tuttu ki başka bir yeme ihtiyacı hissetmedim açıkçası. O yüzden bütün günümü idame ettim. Zaten 2 öğün yiyorum. Başka bir şey de
yer miyim bilmiyorum. Karaköy'de yemekle alakalı zaten sırf onunla alakalı bir video çekmek lazım. O yüzden yemek araya sıkıştırmayacağım. Başka zaman onunla alakalı bir video çekerim diye düşünüyorum. Şimdi ben soğuk kahvemi içerken, kendime gelirken sizinle yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Videomu beğenirseniz, yorum yazarsanız, hatta merak ettiğiniz yerler varsa onları da yorumlara yazarsanız, alternatif ve önerilerinizi merakla bekliyorum. Ben niye buraya gelmemiştim diyeceğiniz başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu tarafı da göstereyim de manzaramı. Bisküvitim de var burada bak. Hadi bay bay.